Yeniden merhabalar. Kameramı devirecektim. Santos'tan Çavdır Köyü'ne doğru böyle asfalt yollardan yürüyerek güne başladık. Bu kısmı çok fazla çekmedim yol, araç yolu olduğu için. Şimdi birazdan patikaya gireceğiz Likya yolun başlangıcına. Yolda geçerken köylü teyzeler hamur yapıyorlardı şöyle gözleme gibi ama işsiz bunlar, gözleme değil tam. Kolay gelsin dedim sadece. Gel dediler ikram edelim sana. Böyle yolluk yaptılar bize. Mis gibi zeytinyağlı. Çok güzel. Ben de bayılırım zaten. Zaten bayılırım. Hiç hayır diyemedim, hemen bekledim olmasını falan. Şimdi yola çıktık. Çavdır köyündeyiz. Santos'u dün gezdiğimiz için atladık. Hatta şuraya hemen Santos ve Leton Antik Kent gezimin videolarını ekleyeyim. Birazdan patika yolda görüşürüz. Antik kenti şöyle bir konumda. Burada iki tane dikme mezar varmış. Bunlar Likyalılara ait böyle iki tane mezar var. Yaklaşık uzunlukları da 9 metreye yakın. Burada bir antik tiyatro var. Sahnesi olmayan bir tiyatro. İniş noktası bile yok bakın. Nereden ineceğim? Muhtemelen etrafından dolanacağım. Çünkü buradaki kayalıklar hep yıkılmış. Müze kartınız varsa eğer müze kartınıza Türkiye'nin müzeleri uygulamasını indirip 60 TL'ye bir yıl için satın alabilirsiniz. Birçok yere ücretsiz giriş hakkı sağlıyor. Aklınızda bulunsun. Böyle bir sürü öğren yerine ücretsiz girebiliyorsunuz. Şu anda Leton antik kentindeyiz. Leto sanırım araştırdığım kadarıyla Zeus'un sevgilisiyken daha sonra Zeus Leto'yu terk ediyor. Sonra Leto Zeus'tan hamile iki tane çocuğu oluyor. Bir tanesi Apollon, bir tanesi Artemis. Anlatılanlara göre Leto tapınağı, Artemis tapınağı ve Apollon tapınağı, 3 tane tapınak varmış. Bu bölgede şöyle Roma dönemine ait bir sürü tarihi kalıntıların olduğu Leton antik kentindeyiz. Burası küçük bir alan ve bir sürü kurbağalar var. Bakın. Böyle şurada bir tane tabela var. Bakalım ne varmış. Arkadaşlar bu arada yolda hani buradaki rotayı çekmedim. Yol çünkü asfalt. Yani bu Kınık, Karadere bu taraflar Likya yolu, asfalt şehir trafik yolu. O yüzden yolda çekmedim video. Sadece antik kentleri göstermek istedim. Sonra rotamız devam edecek. Burası Hadrian Çeşmesi, kutsal kaynak ve tören yoluymuş. Normalde yukarıdan görünüşü bu şekilde. Bakıyorum, yukarı çıkmaya çalışıyorum. Evet şöyle bakın. Oval geliyor şuradan. Burası da kilise ve manastırmış. Dönemin kilisesi. Erken Hristiyanlık kilisesi. Şu anda ama tabii hiçbir şey yok. Şurada yazılar var. Burada taşın üzerine yazılmış yazılar var.
Bu kısımda da Leto'nun 3 dilli yazıtı varmış. Fethiye Müzesi'nde sergileniyormuş yazıtlar. Şöyle sanırım bir parçası var. Bakın. Şöyle de yazıtlar devam ediyor burada. Bu şekilde antik kent gezimiz böyle kısa bir araya tarihi bir şeyler katmak istedim. Ben severim. Tarihe dayanan şeyleri incelemeyi, görmeyi, yeni şaşalı şeylere tercih ederim. Güzeldi, keyifli. Şimdi bakalım devam ediyoruz. Leton Antik Kenti'ne böyle güzel bir antik tiyatroda veda ediyorum arkadaşlar. Burası da Roma dönemine ait bir amfiteyatro. Burada muhtemelen gösteriler, eğlenceler, oyunlar burada yapılıyordu. Bakın protokolün rengi bile farklı, protokol taşlarının. Bu şekilde Leton Antik Kenti gezimiz bitti. Şimdi artık Likya yoluna doğru, patikalarımıza doğru devam edelim. Ayrıca bu rota üzerinde çok fazla domates serası var. Bu nedenle yol kenarında düşmüş domatese rastlayabilirsiniz. Sağlamlarından şöyle 3 tane buldum. Kahvaltıda iyi gider. Var. Hayır hayır o değil. Sen şunu tut. Ay kameramı devireceksiniz. Dur. Gel. Gel. Hı. Sonunda patika yollara giriş yaptık. Köy yolları bitti. Santos'tan Üzümlü'ye yaklaşık 13 kilometre mesafe. Biz bunun 4-5 kilometresini köy yolundan gelmiş olduk. Patika'ya yeni girdik yani. Asıl rota şimdi başlıyor. Şu an için çok basit, çok kolay bir rotaydı. Keyifli manzaralarımız, daha doğrusu sera manzaralarımız karşıda. Bakalım. Umarım çok fazla yükselmeyiz. Çünkü dermanım yok o kadar. Şimdi gidiyoruz. Resmen Sırat Köprüsü'nden geçtik. Sırat Köprüsü. Abartmıyorum ya. Bu kadar ince, yıkık dökük. Bu rota gerçekten tehlikeli. Şimdi 5,5 kilometremiz kaldı. Fındık yiyeceğiz. Fındık. Amigo.
Rotanın bu bölümü su yolundan ilerliyor. Şöyle suyla beraber gidebileceğiz inşallah. Enteresan bir rota ya burası da. Evet, en ilginç rota bence burasıydı. Evet, güzel yani. Çok ilginç. Bence içilebilir. Ne dersiniz? Serin. Ay, ay başıma gelenler. Ay çizik kuş. Ne güzel düz düz gidiyorduk. Nereden çıktı bu yokuş ya? Huh. Huh. Ruhumu teslim ediyordum. Resmen yaklaşık bir 500 metre falan ormanın tepesine kadar çıktık patikadan. Oh. Sonunda köy göründü. Yol bitti ama ben de bittim. Şu an şuradan bir adım daha atacak halim yok. Bir adım daha. Yandım. Son 3 kilometre aşırı zordu. Son 3 kilometre. Şimdi Üzümlü'deyiz. Üzümlü İlkokul ve Ortaokulu'nun karşısında, parkta şöyle bir yer bulduk, çadırımızı kurduk. Şimdi şöyle çorbamızı içip yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra dinlenmece, yarın rotaya devam. Çadırımızı bir dakika şöyle gözüküyor mu? Halı sahanın içine kurduk. Şimdi yatacağız artık. Sabah görüşürüz. Herkese yeni bir günden günaydın arkadaşlar. Kamp sabahındayız. Bu kaydı özellikle açmak istedim çünkü Üzüm köyünde ücretsiz kamp yapabileceğimiz bir yer buldum. Size de bunu paylaşmak istedim açıkçası. Burası şurası sağlık ocağı. Şurası okul. Arka tarafında şöyle büyük bir saha var. Burası güreş sahasıymış. Kullanılmadığı zamanlar böyle hafta içi özellikle hafta sonu bazen etkinlikler oluyormuş ama hafta içi kullanılmadığı zamanlar kampçılar gelip burada kamp yapıyormuş. Yani kamp yapanlar olmuş. O yüzden bize de burayı önerdiler. Biz de buraya çadırımızı kurduk. Ve dün gece yağmurun altında ıslanmadık. Biraz yağmur yağdı ve
duvarla korunduğu için de hem üstü korundu hem yan korunduğu için soğuk değildi. Tavsiye ederim, eğer buraya gelip de konaklayabilecek bir yer bulamazsanız burada kamp yapabilirsiniz. Sağlık ocağının hemen arkasında. Üzümlü köyündeyiz. Şimdi kahvemizi içelim. Yeniden merhabalar. Evet, şimdi kamerayı ayarladım. Evet. Arkadaşlar, çok fazla sorulduğu için bunu da videoya eklemek istedim. Likya yolunda yanıma ne aldım malzeme olarak? Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi birlikte çantamı yerleştireceğiz. Bu benim çantam. Şöyle küçük bir kırklık sırt çantam var. Şimdi buna malzemeleri yerleştireceğiz. İlk olarak en alta şöyle Decathlon'dan aldığım 20'lik bir uyku tulumu var. Havalar yavaş yavaş ısınmaya başladığı için bunu tercih ettim. Şu anda idare ediyor. Yani içime içlik giyerek, üstüme montumu giyerek geceleri rahat uyuyabiliyorum. Şu an için yeterli. Nisan ayı için bana yetiyor. 20'lik uyku tulumu. Yerleştiriyoruz bakalım. Sığabilecek miyiz? Sonra şöyle bir erzak çantası var. Bunda acil, hani çoğu yerde yiyecek bulabiliyorum ama yiyecek bulamadığım yerlerde kullanabilmem için şöyle çabuk çorbalar. Dün peynir almıştım, oradan kalan. Tuz, baharat, atıştırmalık. Öyle aperatif, çabuk hazırlanabilecek, acil durumda beni kurtaracak yiyecekler var. Bunu buraya kaldırıyorum. Bunda kişisel eşyalarım var. İşte iç çamaşırlarım, çoraplarım bunun içerisinde. Bunda da bir şort, bir eşofman altı ve tişört. Bolca tişört var bunda. Şöyle bir ilk yardım çantası hazırladım. Bunun içerisinde olmazsa olmazlar. Yani elimden geldiğince kendim topladım bunları. Şöyle sargı bezleri, yara bantları, ağrı kesici, gripin, kantaron yağı, gazlı bez, sonra antibiyotik, yalı kremi, hepsi var. Oksijenli su, hepsi var. İlk yardım, acil bir durumda karşılaşırsak diye. Yan tarafta da okula çocuklar geliyor artık. Derse başlayacaklar. Bunu söndüreceğim şimdi. Böyle bir şişme matım var. Şöyle küçük bir kılıfa sığdıracağız. Bunu da Decathlon'dan almıştım. Birazdan görüşürüz. Ben bunu indireyim. İndirdim. Şimdi kılıfına yerleştireceğim. Çok kısa sürede şişirip indirme imkanınız var. Çok kaliteli bir ürün. 2-3 senedir kullanıyorum yani. Çok memnunum. Bu arada bu ürünlerin linklerini de alt tarafa bırakırım. Değerlendirmek isterseniz linklerden ürüne ulaşabilirsiniz. Bakın bu kadarcık bir mat. Şöyle bir adet havlum var. Onu da yerleştiriyorum. Bu da yine Decathlon'dan kolay kuruyabilen bir ve ağırlığı da çok hafif bir havlu. Son olarak da böyle bir montum var. 800 dolumluk. Ben bunu Tayland'dan ikinci el bir mağazadan almıştım. Çok ucuz bir fiyata. Aşırı mutluyum, o yüzden çok seviyorum. Bir dükkan vardı. Muhtemelen turistler kullanmadıkları kıyafetleri bırakıyorlar ya da satıyorlar. Çok uygun fiyata bir sürü ikinci el ürün bulabiliyorsunuz bu şekilde. Polar, eşofman, mont. Çantamızı kapatıyoruz. Kapanırsa. Tamam.
Şimdi bunun yanında şu çadırımı göstereyim. Şimdi çadırı toplayacağım. Bu da yine Decathlon'dan bir 4 Class bir çadır. Şöyle içini de göstereyim. Bu şekilde. Bu da su geçirmez olduğu için şimdi bu mevsimde bunu kullanıyorum ama ekstra yazlık bir çadırım da var. Şimdi bunu toplayacağım. Böyle kenara koyacağız. Son olarak da bir tane de yine normal matım var. Şişme matımın altına bunu seriyorum. Böylelikle yerden soğuk geçirmemiş oluyor. Bunu da bu kenara koyuyoruz. Ayrıca bahsetmek istediğim bir ürün var şu. Bunu ben internetten satın aldım. Linkini yine bırakırım. Bu bir köpek kovucu. Yolda o kadar çok başıboş köpekle karşılaşıyorsunuz ki, hatta başıboşu geçtim, normal evlerde bulunan köpekler de biraz hırçın olabiliyorlar. O yüzden yani sakin duranlara yapmıyoruz ama bize saldıracak gibi gelenlere, havlayanlara, üzerimize doğru yürüyenlere köpek kovucuyla uzaklaştırıyoruz. Bunu kullanabilirsiniz. Bu biraz daha uygun fiyatlı ve işe yarıyor. Herhangi bir sorun yaşamadım. Çok fazla da köpekle karşılaştım. Bir daha denk gelirsem videoya çekeceğim hatta. Bir de ön çantam var. Onu da şöyle kısaca göstereyim. Böyle küçük bir lüzumsuz bir çanta. Yani hiçbir özelliği yok. Normal bir çanta. İçerisinde şöyle ekipmanlarımı taşıdığım aksesuarlarım, şarj aletlerim, powerbank'im. Bu da kişisel malzemelerim var. Bir de şöyle tüp ve ocağımız var. Bunu arkadaşıma dönüşümlü olarak taşıyoruz. O yüzden ben bunu ağırlık olarak hesaplamadım. Böyle bir ocak ve böyle bir tenceremiz var. Ek olarak da şöyle bir bıçak seti, yani bıçak seti bulunduruyorum. İhtiyacım olabilir diye düşünüyorum. Şimdiye kadar hiç kullanmadım ama olabilir, lazım olabilir like yolunda. Hiç ihtiyacım olmadı çünkü. Bir tane de kafa fenerim var. Bu kadar arkadaşlar. Yani aklıma gelenler, şu anda toparlanırken doğaçlama oldu bu. Aklıma gelenler bunlar. Ekstra sormak istediğiniz olursa da yorumda belirtirsiniz. Şimdi artık toparlandık. Çadırı da toplayalım ve yola devam. Ve şimdi köyden çıkıyoruz. Rota genellikle Patara'ya doğru, Üzümlü'den Patara'ya varacak şekilde rotalar vardı. O yüzden biz şimdi Patara'ya girmeyeceğimiz için Kalkan rotası şeklinde ilerliyorum. Kaç kilometre olduğunu bilmiyorum. Bakalım, şimdi köydeyiz daha. Patikayı henüz bulamadık. İşaretleri takip ediyoruz. Gidiyoruz. Patikayı bulduk. Yola başlayacağız şimdi. Konumu da bu arada doğru şekilde buldum Wikilog'dan. Rotayı takip edeceğiz. İşaretleri de takip ediyoruz. Sıkıntı yok şu an için. Kaybolma riski 0. Şimdi yaklaşık olarak biz 1,5 kilometredir yürüyoruz. 5,5-6 kilometre daha var. Yolumuz 8 kilometreye yaklaşık bir rota bu. Biraz iniş yapacağız. Sonra hafif bir çıkış. Sonra tekrar iniş. Sonrasında Kalkan'dayız. Hadi yola devam edelim. Kayalar yok. Böyle patikalardan çok fazla ağaçlık yok. Hep çalılık. O yüzden güneşin altındayız. Hava da bugün güneşli. Yani akşama kırmızıyız. Hadi bakalım. Pancar gibi. Oluruz muhtemelen. Kollarım yandı zaten. Yol böyle devam. Yolun üzerine inşaat demiri atmışlar. Şöyle. Oradan çok zor geçtim. Şöyle de bir ıslak zeminle aşağı inmeye çalışıyorum resmen. Düşmeden inebilirsem aşağıda görüşürüz. Şimdi Akberesi'nden dönüş yaptık. Şöyle rotamız buradan devam edecek. 5 dakika su molası verdik. İslamlar Köyü'nün gerçekten rotası çok bozulmuş. İnşaatlar, demirler, molozlar, bir sürü. Çok keyifsiz.
Yani buraya turist niye gelsin? Bu rotayı niye yürüsün, değil mi? Şelaleye geldik. Oh. Şelaleye geldik. Evet, bak burası tam kamp kurulacak yer. Yol üstünde kamp kurmak isteyen olursa İslamlardan 1 kilometre ileride. Böyle bir geçitle karşılaştık. Buradan çantasız herhalde geçebileceğim. Bak şurada ağaca tutunarak geçebiliriz aslında. Olabilir. Bir deneyelim. Но одного багазового баллона нам хватает. Şimdi şu ağaca tutunarak karşıya geçmeyi deneyeceğim. Çok kaygan. Nasıl geçeceğim bilmiyorum. Bununla destek alsam. Şöyle. Geçiyorum. Hello. Başardım. Karşıdayım. Şimdi arkadaşımı bekliyorum. O buradan suya girerek geçmeyi tercih etti. Ayaklarımızı biraz suya sokalım. Burada biraz mola veriyoruz. Ve çantayı koyalım kenara. Çok soğuk. Var ya ayaklarım dondu. Şöyle bir yer buldum. Aa, çok soğuk. Buradayız bir süre. Mola. Şelaleden sonra öyle bir yol çıkıyoruz ki bitmiyor. Bakın böyle bir yol. Çık bitmiyor. Yükseliyoruz ama canımdan can gitti. Böyle. Burası biraz yorucu. Neyse ki biraz önce dinlenmiştik. Soğuk suda ayaklarımıza çok iyi geldi. Çok yorucu. Yoruldum. Sonunda yukarı ulaşabildik. Şöyle gölgede bir 5 dakika dinleneceğiz. 3 kilometre yolumuz kaldı. Bundan sonrası iniş. Hadi bakalım. Başardım. Şurada seralar var. O dağın arkasından 2 gündür buraya gelmeye çalışıyorum. Ve sonunda deniz seviyesine doğru ilerliyorum şu an inmeye. Kalkan'a varmak üzereyim.
böyle bir yoldan. Huu. Fruit, yeah. Oh, Fruit. in Russia, incir. Yes. Turkish name incir. Incir? Incir, yes. Oh, the first time to see incir. Yeah. Be. Be. Gel. Be. Be. It's goat therapy. Yeah. For old men, it's goat therapy. Hiç umurda değil. Geçler işte. Ve sonunda Kalkan arkadaşlar. Kalkan'a geldim. Temiz bir duş aldım. Bugün dinlendim. Öğlen 2 gibi falan geldim Kalkan'a. O yüzden dinlendim. Bir köpek ama köpek kovucum yanımda yok. Neyse ki saldırgan değil. Bu videoyu kapatma artık çok uzattım. Bu video çok uzun oldu. Bu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Bu videoyu Kalkan'da kapatmış oluyorum. Size sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarından itibaren rota devam edecek. Antalya'ya kadar devam edecek. Yeni videoda, yeni rotada tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Seviyorum. Hoşça kalın.